Herkese merhaba değerli dostlar. YouTube kanalımda yepyeni bir eğitim serisine bugün yine sizlerle birlikte başlıyoruz. Bugün başlayacağımız eğitim serisi sunum teknikleri içerisindeki hikaye anlatıcılığı konusu değerli dostlar. Hikayeler neden hayatımızda önemli bakarsanız hikayelerle yapmak istediğimiz şeyler nelerdir ve bir hikaye anıdan hikayeye doğru nasıl kurgulanır? Bunları deneyimleyeceğiz sizlerle birlikte. Değerli dostlar, unutmayın, ister düşüncenizi karşı tarafla tartışıyor olun, isterseniz bir malı ya da hizmeti pazarlıyor olun, anılar dinlenir, hikayeler satış kapattırır. Hadi gelin birlikte ilk videomuzla bu seriye başlayalım. Evet, hikayeler günümüze kadar birçok alanda evrilerek gelmiş ve aynı zamanda bize çeşitli mesajları verirken bazen güldüren, bazen düşündüren, bazen üzen ve bizim hayatla ilgili dersleri çok daha çabuk kavramamızı sağlayan en önemli iletişim araçlarından bir tanesidir. Hepinizin bildiği üzere bizim kültürümüzde de işte Ergenekon destanı, Gılgamış destanından başlayıp Anadolu'da Nasrettin Hoca hikayelerine kadar gelen çeşitli destanlar, hikayeler, öyküler, masallar ve daha birçok sayamayacağımız kadar kültürel bir olgu vardır. Ve aslına bakarsanız hikayeler aynı zamanda bir kültürün üyesi olmak ve o kültürün paydaşlarından biri olmak anlamında taşıyor. Tabii tarihsel olarak buna baktıktan sonrasında bir hikayeyi anlatırken ne oluyor ve o hikayeyi anlattığımız zaman karşı taraftaki kişi de nasıl tezahürlerde bulunuyor? Gelin biraz da bunlara bakalım isterseniz. Öncelikle yapılan araştırmalar neticesinde bir hikayeyi dinlemeye başladığımız anda bu hepimizin geçerli olmak üzere dili işleme ve anlama becerisinin olduğu beynimizin o lobları çalışmaya başlıyor. Ve o loblar çalışırken aslında odağımız da yavaşça o hikayeye doğru odaklanmaya başlıyor ve tamamıyla o konuya olan ilgimizi ortaya çıkartıyor. Yani birinin ilgisini çekmek istiyorsanız bu bazen bireysel yaşamınızda, bazen kurumsal yaşamınızda, bazen de özel hayatınızda olabilir. Hikaye anlatıcılığını gerçekten hayatınıza adapte etmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü siz de bilirsiniz ki mesela aile insanlar vardır. Onlar geldiği zaman ortam şenlenir, çeşitli meseller anlatır, hikayeler anlatır, çocukları güldürür, büyükleri sevindirir ya da bazen düşündürür. O insanlar hep aklımızda kalır ve aslında ya işte bizim Ahmet abinin anlattığı gibi ya da işte Ayşe teyzenin anlattığı gibi o günleri tekrar yaşamak isterdim dediğiniz insanlar mutlaka vardır. İşte bu eğitim dizisinde o insanların aslında herkesten farklı neyi yaptığını birlikte inceliyoruz ve dediğim gibi yapılan araştırmalarda beynin dili işleme ve anlama becerisi olan bölümlerini hikayelerle harekete geçirmeye başlıyor. Hikayeler iki şeyde çok büyük fayda sağlıyor değerli dostlar. Birincisi, hikayeyi anlattığınızda şöyle kendinizi bir hayal edin. Bir sahnedesiniz ve karşınızda güzel bir kitle var. Sizi dinlemek istiyorlar ve sizden alacakları bilgilerle belki de hayatlarını değiştirme fırsatı yakalayacaklar. Ya da aile ortamındasınız. İşte 9-10 kişilik mesela bir bayram yemeği olabilir ya da işte bir sohbet olabilir. Orada çeşitli hikayeler anlatarak onların ilgisini üzerine çektiğinizi düşünün. İki şey oluyor. Birincisi, anlattığınız konuyla ilgili duygusal bağ kurmaya başlıyor insanlar. Çünkü hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun. Ve o yaşadığımız şeyler aslında bizim geçmişimizde çeşitli izler bırakıyor. Kimi zaman acı, kimi zaman tatlı izler bırakıyor ve o hikayelerde aslında kişiler kendilerini bulmaya başlıyorlar. Ben de böyle bir şey yaşamıştım. Benim de geçmişimde böyle bir şey olmuştu dedirtmeyi başardığınız anda duygusal bağlanmayı sağlıyorsunuz aslında konuyla alakalı. Ve tabii insanlar duygusal olarak bağlandıkları zaman konuya daha dikkatli dinlemeye başlıyorlar. Ve tabii ikinci önemli özellik de hafızada kalıcılık. Dümdüz bir şekilde bir matematik sorusunu anlatan bir öğretmen mi, yoksa o matematik sorusunu güncel hayattaki çeşitli örneklerle hikayeleştirerek çocuklarına anlatan bir öğretmeni mi hatırlarsınız? Şimdi evet dediğinizi duyar gibiyim. Okul çağlarınızda bile çok farklı öğretmenler vardı değil mi? Ve onlar sizin hayatınızda çeşitli izler bıraktı. Belki 50 yıl sonra, 60 yıl sonra bile hatırladığınız insanlara dönüştüler. İşte hikayeler hafızada kalıcılığı güçlendirdiği gibi sizin de aynı zamanda o kişinin hayatında
pozitif yönde bir etkiye sahip olmanızı sağlıyor. Ve tabii kalıcılık değerli dostlar. Üçüncü önemli özellik de hikayeler konusunda iletişimde kalıcılığı sağlaması. Nasıl bir kalıcılıktan bahsediyoruz? Hikayeyi kişi dinlerken, yani sizin anlattığınız hikayeyi dinlerken zihninde çeşitli imgelerle görselleştirmeye başlar. Ve görselleştirdikten sonrasında artık daha kalıcı olmaya başlar. Yani yine hafızaya etkisinden bahsediyoruz ama buradaki en önemli şey şu: hikayelerde olabildiğince küçük detayları vermeye çalışırsanız, ki doğru kurgulanmış bir hikayede vereceğiniz kadar detayı vererek karşıdaki kişinin bunu çeşitli imgelerle zihninde canlandırmasını sağlayabilirsiniz. Bu da sizin anlattığınız konunun bazen bir eğitim olabilir, bazen bir sunum olabilir, bazen sadece eş dost sohbetinde olabilir. Karşı taraftaki kişi de kalıcılığını sağlamaya başlıyor. Mesela bunu size şöyle anlatmaya çalışayım. Beynimizin hikayelere verdiği bazı tepkiler var. Mesela duyusal tepkiler. İşte o hikayenin içindeki kullandığınız belki bir ses tonu, ki bu eğitimin içerisinde çok küçük bazı konularıyla ilgili alıştırmalar da sizlere vereceğim. Ama belki bir ses tonu ya da işte duyduğu herhangi bir kelime kişinin hayatında bir duyusal olarak uyarılmayı yaşadığı için kendi zihninde beynimiz artık bunu daha kalıcı hale getirmeye başlıyor. Ve tabii duyusal olan bu uyarılmalar neticesinde de hikaye hem kalıcı hale geliyor hem de kişinin hafızasına kaydedilmeye başlıyor diyebiliriz değerli dostlar. Aynı zamanda beynimizin içinde var olan prefrontal korteks neticesinde neden sonuç ilişkisine odaklanan beynimiz bunun analizini yaparak hikayenin ana mesajını alma konusunda çaba göstermeye başlayacaktır. Hipokampus ve amigdala gibi hatırlama süreçleri üzerinde, hafıza süreçleri üzerinde etkili olan bölümler neticesinde de kazandığı bu deneyimi, yani neden sonuç ilişkisinden kazandığı bu deneyimi hafızasına kaydederek aynı zamanda kalıcılığı yine bir farklı açıdan daha sağlamış olacağız hikaye anlatarak. Ve tabii empati kurma yeteneğini de geliştirtiyorsunuz değerli dostlar. Hikayedeki örgüyle alakalı olmak üzere kişiler hikayenin içinde kendi hayatlarından parçalar bulmaya başladığında amigdala yine bunu işlemeye devam ediyor ve buradaki duygulara da duygusal tepkiler vermeye başlıyor. Bazı hikayeleri dinlerken mesela ağlarsınız. Bazı hikayeleri dinlerken mesela çok fazla kahkaha atarsınız. Bazı hikayeler sizi düşünmeye sevk eder, acaba mı demeye sevk eder. İşte tamamı bu hikayeyi dinlerken beynimizin verdiği tepkilerle alakalı, ki yapılan araştırmalarda Google üzerinde de siz de bakabilirsiniz değerli dostlar. Birçok bilgi kaynağı var. Beynimiz hikayelerle anlatılan konularda normal düz bir anlatım şeklinin yanında çok daha güçlü tepkiler veriyor ve çok daha kalıcı olmasını sağlıyor. Evet değerli dostlar, birinci bölümde hikaye anlatıcılığıyla alakalı olarak önce hikayelerin tarihsel gelişiminden başlayarak beynimizin hikayelere verdiği tepkilerden küçük küçük bazı bilgiler paylaşmaya çalıştım ve başlangıç noktasında hikayelerin önemini size göstermeye çalıştım değerli dostlar. Bundan sonraki süreçte bir diğer videomuzda artık hikayelerin gücüne yavaş yavaş girmeye başlayacağız ve en sonunda hepinizin de bildiği üzere bu serinin sonunda iyi birer hikaye anlatıcısı nasıl oluruz sorusunun cevabını birlikte bulacağız. İzlemeye devam edin.